Oğuz ülkesinde Kanklı Koca adında gürbüz bir adam varmış. Kanklı Koca'nın kendi gibi gürbüz bir de yetişkin oğlu. Adına da Kanturalı denilmiş. Kanturalı boylu boslu, alımlı çalımlı, kaplan duruşlu, kartal bakışlı, yakışıklı bir yiğitmiş. Yüzünü gören kızlar aşk derdinden erirmiş. Yüzüne baktıkları aklı başından gidermiş. Kanklı Koca bir gün dostları ile yiyip içerken, "Dostlar, Allah sıralı ölüm verdi. Önce doğan önce gitti. Babam öldü, ben kaldım. Onun yerini yurdunu tuttum. Bugün yarın ben de ölürüm, oğlum kalır," deyip bir nefes almış. Sonra oğluna dönüp, "Oğul, bari gözüm görür, elim tutarken, gel seni evlendireyim. Hazır canım sağ iken mürüvvetini göreyim," demiş. Kanturalı babasının sözüne gülümsemiş. "İyi de baba, bana layık kızı nereden bulacaksın?" Kanklı Koca bir kahkaha atmış. "Bak sen, kendini bu kadar ağırdan satma oğlum. Nasıl bir kız istiyorsun? Hele de bakayım." Kanturalı, "Ben kalkmadan o kalkmış olmalı. Ben atıma binmeden o binmiş olmalı. Ben kanlı kafir üstüne varmadan o varmış olmalı. Baş kesip bana getirmeli," demiş. Kanklı Koca, "Sen kız istemez, bir yiğit, bir bahadır istersin oğul. Herhalde hanımın gölgesinde yiyip içip yatmak niyetindesin," demiş. Kanturalı bu sözleri üstüne bile alınmamış. "Ne yani baba, iş bilmez, aş bilmez. Cici bici bir kız mı alayım, yüzüne bakarak karın mı doyurayım? Kusura bakma, güzellik karın doyurmaz," deyince Kanklı Koca, "Peki oğul, peki. Evleneceğin kızı beğenmek senden, çeyizini dizmek benden," demiş. Yaya gözüyle at, ergen gözüyle avrat alınmaz. Kanturalı atına binip kız aramaya başlamış. Bir zaman sağda solda gezinmiş. Nihayet çekilip geri eve gelmiş. Oflaya puflaya babasının yanına varmış. "Yıkılsın şu Oğuz illeri baba. Bana münasip bir kız yok," demiş. Kanklı Koca oğlunun sırtını sıvazlayıp, "Oğul, kız dediğin çakıl taşı mı? Evden çıkar çıkmaz bulasın. Öyle sabah varıp öğlen gelmekle kız bulunmaz. Senin dediğin kızı bulmak için demir çarık, demir asa yollara düşmek gerek. Sen mala mülke sahip ol, ben varıp gideyim, sana bir kız bulayım," demiş. Kanklı Koca yanına 40 aksakal alıp sevine kıvana oğluna kız aramaya çıkmış. 41 ihtiyar iç Oğuzları gezmiş. Kanturalı'nın istediği gibi bir kız bulamamış. Dış Oğuzları gezmişler, boş dönmüşler. Oradan geze geze kafir Kıpçak yurdu Trabzon'a varmışlar. Trabzon beyinin bir kızı varmış, adına da Selcan Hatun derlermiş. Selcan Hatun çok güzel bir kızmış. Güzelliğinin yanı sıra yiğit ve bahadırmış. Bir at binişi varmış, rüzgar gibi. Dönse arkasına yetişemez. Yarı yolda nefesi kesilir.
bir yay gerer, iki başlı ok atarmış. Attığı ok geri düşmez, uçar gider. Hele kılıç çalışı, mızrak vuruşu görülmeye değermiş. Selcan Hatun serpilip büyüyünce isteklisi de günden güne çoğalmış. Trabzon Bey'i kızına sevdalanan yiğitlerden başını alamayınca 3 azgın hayvan beslemiş. Her kim bu 3 azmanı yenerse kızımı ona veririm demiş. Azgın hayvanlardan biri tepe gibi kara boğaymış. Elmas mızrağa benzer boynuzları varmış. Diğeri ise Sıra Dağı gibi sarı buğra, koca ağzı, iri dişleri, demiri ısırsa koparır sanki. Üçüncüsü ise deniz gibi karşı konulmaz bir boz aslan. Dişlerini bilmem ama pençesini bir yiyen bir daha iflah olmazmış. Gün gün Trabzon civarındaki beyoğulları Selcan Hatun'a istemeye gelir, mal mülk hazine bağışlarmış. Ama kızın babası, kızımı beslediğim 3 azgın hayvanı alt eden alır deyip er meydanını gösterirmiş. Böylece 32 bey oğlu sıra ile meydana çıkmış ama hiçbiri Karaboğa'yı bile yenememiş. Hepsi Karaboğa'nın elmas gibi mızrağın boynuz altında delik deşik olmuş, ölmüş. Kırk Sakal ile Kanklı Koca beyoğullarının akıbetinin üzerine gelmiş, her biri Selcan Hatun'u görüp beğenmiş. Hünerine duyup inanmış. Yalnız 3 azmanın korkusundan hiçbiri çıkıp da Kan Tuğralı'nın istediği kızı bulduk diyememiş. Buruk bir halde dönmüşler yurtlarına. Kan Tuğralı babasını yarı yolda karşılamış. Attan inmesini beklemeden ellerine sarılmış. "Ne yaptın baba? Bana münasip kızı bulabildin mi?" diye heyecanla sormuş. Kanklı Koca derin bir nefes alıp yanındaki ihtiyarlara bakmış. "Buldum oğul, buldum. Ama o kızı almak kolay değil." Kan Tuğralı babasının ellerinden asılarak "Ne isterler baba? Altın mı? Gümüş mü? At mı? Deve mi?" Kanklı Koca "Yok oğul yok. Mala mülke gözleri yok. Hünerli yiğit isterler" diye cevap vermiş. Orada gördüklerini, duyduklarını bir bir anlatmış. En son "Oğul, bu iş çok çetindir. Adamı canıyla imtihan ediyorlar. Bunu ne ben anlattım ne sen dinledin. Bu işten vazgeçelim. Başka yere bakalım" demiş. Kan Tuğralı "Baba, ben bunu duyarım da durur muyum? El gün başıma kalkmaz mı? Kan Tuğralı korktu diye yüzüme vurmaz mı?" deyip kesip atmış. Nihayet anasının babasının elini öpüp 40 yiğitle yola çıkmış. Az gitmişler, uz gitmişler. Tepe, dere, düz gitmişler. Dolambaçlı yollardan geceleyin akmışlar. Balçığa, batağa kum döşeyip yürümüşler. Yılan işlemeyen ormanları ateş gibi aşmışlar. Coşkun akan ırmakları at üstüne